Çok derin konulara giriyoruz bugün. Gerçekten aşırı derin konulara giriyoruz. Öyle derin konular ki, bu arada mikrofonumu düzelterek devam edeyim. Öyle derin konular ki ben bilmiyorum. Yani bu konuları ben bilmiyorum ve korkuyorum. Dijital ortamda kendinizi güvensiz hissediyorsanız hepinizi ekran başına davet ediyorum. Kemal Sayar çok güzel bir söz söylemiş. İnsanlığın trajedisi, onu güçlü kıldığını sandığı vasıtaların aynı zamanda onun kuyusunu kazması, onun güçsüzlüğünün sebebi de olmasıdır diyor. Gerçek bir trajedi bu. Yani güçlü olduğumuzu zannettiğimiz yerden sınanacağımız, tehlikeye gireceğimiz ve aslında bu konuda çok bilgilenmemiz gereken bir zamandayız gerçekten. Dolayısıyla teknoloji şahane ilerliyor. Aman da yapay zeka her yerimizde. Robotlarla yan yana yürüyoruz. Şahane, harika. Ama biz bunlara gerçekten hazır mıyız? Biz belki de bir gün kontrolünü kaybedeceğimiz bu sistemin içinde kendimizi nasıl var edeceğiz? Bununla ilgili bir fikrimiz var mı? Hadi bunları geçtim. Bunlar belki çok ileride konuşulacak konular. Bence birçok ülkede şimdiden konuşulmaya başladı ama biz kendimizi koruyabilecek miyiz şu anki dijital platformun içinde maruz kaldığımız haberlerin karşısında? Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ece Baban konuğum. Hadi gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız Çok efendim? iyi, sizi gördük daha iyi olduk. Hoş geldiniz Hoş bulduk. efendim. Hemen Osman Beyciğim suyunuzu tamamlamak Çok isterim. teşekkür ederim. Teşekkürler. Yarın bunun da savaşları başlayacak. Su zaten Evet. başladı bence. Su savaşları çoktan başlamadı mı ya? Bence başladı. Tabii. Yapay zeka ile birlikte daha da büyük sıkıntı. Çünkü yapay zekayı geliştirmek için çok ciddi anlamda Suya ihtiyaç var. var. Bunu Osman daha önceki yayında geldiğinde söyledi ve ben artık bütün arkadaşlarıma bunu anlatmaya başladım. Hemen bunu tekrar bildiğim kadarıyla aktarayım size, eksik varsa Osman tamamlasın. Yapay zekada kullandığınız aplikasyonlarda her bir gerekli ya da gereksiz soru, ki çoğunlukla bence gereksiz sorular soruyoruz öğrenmek ve anlamak için meseleyi. Kaç ton su tüketimine sebep oluyor? Yani soru başı ortalama 6 litre su diyebiliriz. 6 litre su. Yani siz yapay zekaya bir soru sorduğunuzda o soruya cevap vermek için yaptığı araştırma süresince 6 litre suyu buhar olup uçurmasına sebep oluyorsunuz. Uçmasına sebep oluyorsunuz. Çünkü okyanusların altında yapay zekalara ait bütün mekanik sistemler okyanus altında tutuluyor. Çünkü bu makineler çok çabuk ısınıyor. Soğuyabilmeleri için deniz suyunun ısısına ihtiyaçları var. Ve biz her soru sorduğumuzda okyanusun altındaki bu dev makineler ısınıyor. Çünkü araştırmaları lazım. Ve bu ısınmanın soğuması için okyanus devreye giriyor. O sular buhar oluyor soğutmak adına. Ve her bir soru eşittir 6 litre su. Yani şu video lütfen sosyal medyada viral olsun. Ve yapay zekaya soru sorarken bir kez daha düşünün. Gerçekten ihtiyacım olan bir soru mu? Bana lazım mı? Ben bunu 2 tane kitap karıştırıp da öğrenebilir miyim? 6 litre suyu yok etmeye değer mi? Bununla başlamış olalım. Ben anksiyeteni biraz daha arttırayım. Çok Bundan daha önce teşekkürler. bahsetmemiştim. Sağ ol. Bu yapay zeka ve aslında teknoloji adına kullandığımız her türlü cihazın çalışmasını sağlayan çiplerin de üretilmesi için bir kuma ihtiyaç var. Tayland'da ve Arizona taraflarında bulunabilen bir kum bu. O yüzden çip üretiminde Tayland ve Amerika bir numara. Siklat kumu deniyor bu kuma ve bu kumun ayrıştırılması ve silikona dönüşmesi aşamasında yapay zekanın kullandığından çok çok daha fazla su harcanıyor. Ne diyorsun? Daha başlangıcında başlayan bir su harcamı var. Yani bugün bol bulduk çok harcıyoruz ama yarın çok daha fena olacak. Aslında çok bol da bulmuyoruz artık. Yani işin en kötüsü o, çünkü dünyada zaten savaşlar yetersiz kaynaklar yüzünden çıkıyor ve bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman su en ciddi, zaten geçmişte de savaş konusuydu. Bugün küresel ısınma, yağışlardaki azalma, barajların dolmaması, bütün bunların hepsi su konusunda çok daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Özellikle sizin söylediğiniz şey çok önemli. O kadar çok kolaya alıştık ki. Çünkü beyin
maalesef zoru değil kolayı seviyor. Tabii. Yani zoru seçmiyor, kolayı seçiyor. Dolayısıyla hani bu da kanıtlanmış bir araştırma. O yüzden biz bir şeylere ulaşmak için artık düşünmek yerine kendimiz efor sarf etmek yerine en kolayını seçiyoruz. Burada da yapay zeka bizim için gerçekten bu şekilde hareket edenler için de bulunmaz bir nimet oldu. Ama dünya için öyle mi? Bunu bir tartışmak lazım. İnternet üzerinden araştırırdık eskiden bir sürü şeyi. Şimdi tamamen elimiz yapay zekaya gitmeye başladı. Yani internetteki arama sitesine basmak kadar basit bir hamle, yıllarca yaptığımız hamle bir anda yapay zekaya, o aplikasyona basıp açmaya döndü. Akşam bir tiyatro oyununa gideceksin. İstanbul'daki tiyatro oyunlarına normalde internet üzerinden bakardık. Hayır, yapay zekadan bakmaya karar verdik. Şu an şöyle bir değişiklik daha oldu. Çok popüler arama motorlarında bir şey arattığınızda ilk yanıtı eğer sizde açıksa yapay zeka veriyor. Yapay zeka araçları başta telif olmak üzere birçok problemin de önünü açıyor maalesef. Evet. Mesela 4 tane haber sitesinden haber derleyip veriyor. 5. bir göz olarak veriyor. O haber sitesinde o haberi yapmak için harcanan emek ve bir masraf var. Evet, bu Bu da telif ayrı de bir sorun. gündemde. Bunu da söyleyelim. Arama motorlarından aradığınızda bir haberi direkt haber sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bu ne demek? O haber sitesi de parasını kazanıyor demek aslında. Siz o link üzerinden habere ulaşırsanız o emeğin de karşılığını teslim etmiş oluyorsunuz bir kullanıcı olarak. Ama yapay zekada aynı haberi araştırdığınızda aldığınız veri, o veriyi topladığı hiçbir internet sitesinin hakkını teslim etmiyor. Aslında bir hırsızlık yapıyor. Sizi de o internet sitelerine yönlendirmiyor. Topladığı bilgiyi size sunuyor. Dolayısıyla siz o internet sitesine girme ihtiyacı da duymuyorsunuz. Böylelikle aslında belli bir zaman sonra o internet siteleri de kapanmaya yüz tutacak. Çünkü bir maddi gelir elde edemeyecekler sizler o siteleri ziyaret etmediğiniz için. Bu anlamda da ciddi bir aslında hak yeme, ekonomik krize sebep olma ve istihdamı yok etme hali de mevcut. Dolayısıyla arama motorlarında aramalarınızı yapmaya devam etmenizi tavsiye etmiş olalım. Her anlamda çok kıymetli. Şimdi sevgili Osman'la daha önce biz yine siber zorbalık ve dijital platformda kendimizi koruya almak üzerine yaptığımız program sonrası ben Taş Kağıt Makas Atölyesi'nden çıkarttığım kitap serisinde Osman'ı aradım. Şimdi artık bitti, baskıya girmek üzereyiz. Tüm ebeveynler için 20 soruda dijital platformda çocuklarımızı nasıl koruruz üzerine harika bir kitap yazdı Osman. Ben sordum, o cevap verdi aslında. Ve çok kıymetli bir karikatürist ekibi bize bizim de anlayacağımız sadelikte çizimler yaptı kitaba. Çok heyecanlıyız. Biraz uzun sürdü ama değdi. Yakın zamanda dijital platformda çocuklarımızı korumak üzerine 20 soruluk şahane bir kitap hazırlamış olacağız size. Kitapçılarda bulabileceksiniz. Ben de kendi kitabımızın reklamını yapayım bu sayede. Tebrik ederim bu arada. Gerçekten çok Teşekkürler. önemli ve çok ihtiyaç duyulan Evet, kesinlikle. bir bilgi. Evet. İnsanlar nasıl hareket edeceğini bilmiyor çünkü. Aslında biz de kendimizi de nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz Evet. ki çocukları korumak çok daha zor. Ben bunu arkadaşlarımla da çok konuşuyorum, çok tartışıyoruz. Elinize sağlık. Ben de bekliyorum sabırsızlıkla. Evet, vallahi merak ediyorum Evet. fikirlerinizi. Bu kitabın bence en kıymetli kısımlarından bir tanesi şu: çocuğun korktuğunda sığınabileceği bir şeye ihtiyacı var. Evet. Ve ailenin de onun korktuğu ortamlarda korktuğunun farkındaysa aile onun için sığınabileceği bir yer olmuyor. Ve onun için sığınılabilecek yer, internette tanımadığı insanlar olma potansiyeli, yine sokakta tanımadığı ya da az iletişiminin olduğu insanlar olma potansiyeli çok yüksek. Bir tehlikeden kaçarken çok daha büyük bir tehlikenin kucağına çocuk düşebilir. İşte bu ve bunun gibi yapıtlar işte aileleri bu tarz risklere karşı korumak için çok kıymetli bence de. Kesinlikle çok yakında baskıya girecek kitabımız, yanında başka gene güzel bir kılavuz kitapla birlikte bu 20 soruda serisi bir anne olarak ben devam edeceğim uzmanlarla sizleri buluşturmaya. Şimdi bugünün konusuna dönmemiz gerekirse bir savaş dönemindeyiz. Zaten dünyanın çeşitli yerlerinde sürekli savaşlar oluyor ama bu biraz daha yakınımızda, daha ilgi alanımız içinde ve çok acayip bilgi kaynakları, görseller, görüntüler önümüze düşmeye başladı. Şimdi şunu da düşünüyorum. Bu savaşın biçimi de birazcık değişik gibi. Yani
Savaşı çıkartan ülkenin başındaki adam sürekli sosyal medyadan bir algı yönetimi yapıyor. Herkesle birebir muhatap olup oradan daha nefret söylemlerine başlıyor ve aslında oturduğu yerden bir şey yönetiyor hepimizin algısında. Bir taraftan diyor ki yapay zeka ile yönetiyorum ben bu savaşı. Ben bunu hiç anlamadım. Yani ben yapay zeka yönetiyor bu savaşı dediğinde şunu düşünüyorum. Bir tane sistem var ve kimi vuracak, nereyi vuracak o karar veriyor. Biz de tüm insanlık oturduk izliyoruz mu gerçekten? Sonra bazı görseller geliyor, yanlış diyorlar, doğru diyorlar. Biz ne yaşıyoruz? Yani şunu söyleyebilirim belki, eskiden şunu derdik, gözümle görmeden inanmam. Evet. Artık bunu diyemiyoruz. Yani artık gözümle görmeden inanmanın devri kapandı. Çünkü gözümle gördüğüm şey gerçek mi? Oluşturulmuş bir gerçeklik mi? Yoksa hakikaten var olan mı? Bunu anlayabilmek için onu da teyit etmek zorundayız. Yani gerçekliğin bir delil olması ortadan kalktı, kanıt olması ortadan kalktı. Bunun temel nedeni de hem gelişen teknoloji hem de beraberinde gelişen teknoloji ve yapay zekanın aslında biz Soğuk Savaş döneminde de mesela propagandayı görürdük, propaganda çalışmalarını görürdük ve aynı zamanda yine nefret söylemine yakın söylemler kullanılırdı ama burada kelimeler daha çok işin başındaydı. Yani Washington Post'a baktığınız zaman 1946 haberlerine, New York Times'a baktığınız zaman komünizmle negatif kelimeler, kavramlar yan yana gelirdi ve bununla ilgili yine insanlarda bir algı oluşturulmaya çalışılırdı. Ama günümüzde artık teknoloji değişti, kullanılan araçlar değişti ve ne yazık ki kelimeler yerine görüntüleri, görselleri kullanıyoruz ve bu görseller biçimlendirilmiş, manipüle edilmiş görseller olmanın dışında yeniden oluşturulmuş ve gerçek olarak sunulan görseller. O yüzden yaşadığımız çağda özellikle biz işte savaşlarla ilgili konuşurken oluşturulmuş belki görselleri ve videoları konuşacağız. Burada önemli olan şey gerçekliğin yeniden inşasında sorgulayacağımız şeyin bunlar manipüle edilmiş mi, dezenformasyonun dışında gerçek var mı ve gerçek nereye kadar kendisini koruyabilecek ve biz onu nasıl ayırt edebileceğiz? Yani Abdi İpekçi döneminde mesela gazetecilikte bir kaynaktan gelen haber vermek yerine birkaç kaynaktan çek edilip verilirdi. Şimdi biz o dönemde kendimiz artık bir gazeteci gibi bağımsız kaynaklardan gördüğümüz videoları çek etme ihtiyacı duyuyoruz. Dolayısıyla bu inşa edilen yeni süreç kimler tarafından hangi amaçlarla kullanılıyor? Aslında belirleyici olanlar da bunlar olacak. Senin de fikrini merak ediyorum. Biz ne yaşıyoruz? Biz olmayan bir gerçekliği yaşıyoruz aslında. Olmayan gerçekliğin tam ortasındayız ve bunu da ayırt edebilecek teknolojik güce de maalesef sahip değiliz. Yani bir şeyin gerçek olup olmadığı kimin paylaştığıyla doğru orantılıydı. Maalesef şu anda öyle ama paylaşan adamın savaşı başlatan adam olduğu da düşünülürse burada manipülasyonlara çok fazla açığız. Sonuç olarak savaşlarda hiç olmayan sahneler, yani savaşla alakası olmayan görseller yapay zeka ile çok hızlı yaratılabiliyor. Liderlerin görüntüleri, yani lider hayatta mı değil mi belli değil. Onu zaten ayrı soracağım. Yani direkt belli değil ama yapay zeka ile bir şey oluşturulmuş ve oluşturulan şeyin gerçekliğine mesela o görsellerden en çok dikkatimi şey çekmişti benim, insanların yorumları. Hani herkes sorgulamaya başladı. Bu güzel bir şey. Hani bir şeyin varlığını, gerçekliğini sorgulayabiliyor olmak çok güzel bir şey ama teknolojik olarak bugün bunu anlayabileceğimiz sistemler yok. Bugün herkesin kullandığı o çok popüler yapay zeka platformları geçmiş yıllarda şöyle bir çalışma başlattılar. Bir şey yapay zeka tarafından mı hazırlandı yoksa hazırlanmadı mı? Bunu check edilebilecek bir sistem yapalım dediler. Geçen sene mi, ondan önceki sene mi iptal ettiler. Hani yapay zeka bile bunu anlayamayabiliyor. Hani bu anlamda bugün teknik olarak alınamayan bir önlem var. Bunun çok ağır teknik bir açıklaması var. Yani bende bu önlemlerin neden alınamadığının bir açıklaması var. Ama buna gelene kadar ülkelerin Ama hep bunu birlikte... burada söylemeyeceksin. Yo, söyleyebilirim. Ne? İnternet altyapısının kötü olması. Şöyle söyleyeyim, ben ilk internete 1995 yılında girdim. Tamam. Ve www.ntv.com.tr diye girdim Tamam. diyelim.
Yıl 2026 ama ben hala aynı şekilde giriyorum. Evet. Hani her şey değişti, tüm teknoloji değişti, tüm iletişim protokolleri değişti, telefonlar değişti ama internet dediğimiz yapı değişmedi. O yılların güvenlik açıklarıyla bugün siber güvenlik adına yaşanan birçok hackleme olayları orada kullanılan teknolojinin basitliğinden ve zaaflarından kaynaklanıyor. Bu internetin, var olan internetin komple değişiyor olması gerekiyor. Böylelikle doğrulama dediğimiz mantık daha farklı bir hal alacak. Blockchain denilen sistemin doğrulama mantığı bugün muhteşem çalışıyor. Özellikle bu kripto para ve benzeri platformlarda. Blockchain'in de internetin altyapısını oluşturması imkansız bir yapı değil. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar da var zaten ama buraya gelene kadar bugün bütün ülkelerin oturup ortak çalıştaylarla yapay zeka üreticilerine kanuni olarak yaptırımda bulunmaları gerekiyor. Ve bu yaptırımların da uygulanılabilmesini sağlamaları gerekiyor. Yani kanunu yaptık olmuyor. Yani bunun uygulanması gerekiyor. Yani eğer uygulamazsan o milyar dolarlık cezaları ödeyeceksin. Yani bunun dışında çok da bir maalesef seçeneğimiz yok. Bugün bir videonun anlayamıyorsunuz. Çok ufak tiyolarla anlaşılabiliyor ama o yapay zeka hangi yapay zeka platformuyla kullanıldıysa bu yaptırım sonrasında oluşturulan her türlü videoda küçük bir watermark deniyor. Yani böyle küçük bir iz bırakılıyor olması muhteşem bir şey. En basit örneği olarak verdim bunu ve birçok farklı kurgu da yapılıyor olabilir burada. Bunun dışında çok da bir çözüm Yani yok. şimdi son yaşadığımız olay, Netanyahu öldü dediler. Ondan sonra bir baktık bir video çıktı Netanyahu'lu. Sonra dediler ki Netanyahu'nun bu videoda 6 tane parmağı var. Ondan sonra bir tane daha video çıktı, Netanyahu kahve içiyor. Yok efendim kahveyi sıkmış, kahve taşmamış, ne oldu ne bitti. Oradan geçtik Hamane, aynı kahve restoranında ya da işte kafede diyelim. Gene kahve içerken görüldü. Bunun üstüne dediler ki vay efendim nasıl yani, ikisi birden aynı kafede mi kahve içiyorlar? Oradan bir şeyler çıktı. Sonra ne oldu? Net de bir şeye bağlanamadı. Yani o ilk 6 parmak hikayesinde de yani şöyle biraz televizyon geçmişi olan biri baktığında şu yorum yapabiliyor zaten. Green box o. Evet. Arkadaki o bayrakların dalgalanması falan. Bayağı bildiğin green box ve kötü ışıklandırmanın Green olduğu Box'ı bir. açıklayalım. Normalde biz şu anda bir stüdyodayız. Arkamızda LED, işte büyük dev televizyon ekranlarında bambaşka sohbetler, görselleri var. Ama yeşil Green Box dediğimiz yeşil ekranda şu oluyor. Benim arkamda aslında yemyeşil bir perde oluyor ve bu görseller o perdenin üstüne bilgisayarla yerleştiriliyor. Birçok film çekimlerinde, dizi çekimlerinde, stüdyo çekimlerinde Green Box dediğimiz bu yeşil fon kullanılıyor. O perdeye şimdi artık işte bu dijital platformda toplantılarda da bunu yapıyorlar. Yeşil böyle perdeler satılıyor. Onlardan alıp arkaya istediği görseli koyuyor. Bunun gibi Netanyahu'nun videosunda da aslında yeşil bir perdenin önünde durduğu ve arkasına görsellerin yerleştirildiği bir video izlediğimizi söylüyorsun. Evet ve %92-93 oranlarında video gerçek. Yani adli bilişim yazılımları da bunu incelediğinde, birçok farklı otorite incelediğinde video gerçek. Tamam. İşin trajik olan kısmı kahve içerkenki videoları gerçek değil. O gerçekten yapay zeka. Yani çok büyük bir ihtimalle sığınakta, ışıklandırmanın kötü olduğu bir ortamda orada bir açıklama yapma ihtiyacı hissediyor. El tabii ki ister istemez hareket halinde olduğunda Green Box'ın da etkisiyle 7 parmakla 8 parmakla görünüyor olabilir. Bu da çok normal. Ama sığınaktan da çıkamadığı için varlığını ispatlayabilmek için bence yapay zeka ile ikinci videoyu yapay zeka ile kendi servis ediyor. Hani ilkinin gerçekliğine inanmadılar ama ikincide de sokaklara çıktığım, ben özgürce gezebiliyorum, dolaşabiliyorum, kahvemi içebiliyorum şeklinde. Yani şu an çok büyük bir ihtimalle bir sığınakta, yani kendi ülkesinde bile olmayabilir düşüncesindeyim ben. Burada şeyi söyleyeceğim. Ben bu yabancı dizilerin ve filmlerin bize hep bir şeyleri hazırladığını Tabii düşünüyorum. ki. Animasyon Evet. filmlerinde. Michael Douglas'ın oynadığı Oyun diye bir film vardı, Evet. hatırlıyor musunuz? Onu hatırlattı. Yıllar önce. Yıllar önce. Muhteşem Neden bir onu film. hatırlattı? Muhteşem. Ben de çok severim o filmi. Çünkü dönemin teknolojisine göre aslında hepimizin iyiyi, kötüyü, iyi olan kim, kötü olan kim, doğru olan ne, yanlış olan ne? Bugün uzun zamandır hakikat sorgulanıyor. Hakikat, gerçek var mı, gerçek yok.
yani ya da bu gerçeğin yerine inşa edilen algı nedir? Biz neyi kabul etmeliyiz, neyi reddetmeliyiz? Aslında bunların hepsi bize zaman içerisinde sahip olunan o dönemdeki teknoloji ve insanların ihtiyaçlarına, algı kapasitelerine göre şekillendirilerek hep verildi. Bugün bize en çok rahatsız eden şey artık sizin görüntünüzden, sizin sesinizden yararlanarak, sizden bir tane daha varmış gibi göstererek onun üzerine kurgular ve senaryolarla aslında hiç dahil olmadığınız bir hayatın içinde varmışsınız gibi sizi göstermek. Ama biz bunu zaten sosyal medyaya ilk girdiğimizde, ilk hesaplarımızı oluşturduğumuz zaman, ilk fotoğraflarımızı, ilk filtrelerimizi kullandığımız zaman zaten kendimizin bir versiyonunu yaratmaya başlamıştık. Ama biz böyle Bu düşünmedik düşünmedik. ki. Ben yıllarca klonlama dedikleri şey koyunun peşinden gittik. Biz ne kadar iyi niyetliymişiz. Koyunda deniyorlar, bizi klonlayacaklar. Şu anda binlerce klonumuz var ve bizim yerimize konuşuyor. Kimileri dolandırıyor birilerini Tabii. onun suretiyle. Sosyal medya ilk çıktığında sadece bir fotoğrafa parmakla Evet. dokunduğumuzda ortada çıkan kalpti. Çok Evet. şirindi. Yani kadına şiddet orada başladı, dolandırıcılıklar Tabii. orada başlıyor, işte takip orada başlıyor, musallat orada başlıyor. Şimdi bütün hukuki sorunların çoğu orada başlıyor. Bunların hiçbiri öngörülmedi. Benim korkum bu işte. Yapay zekada da şu an öngöremediğimiz çok şey var. Bence de. Ve bu yüzden artık şu an donanımlar üretiliyor yapay zekaya. O ne Yani demek? robotlar. Hani yapay zekanın kullanabileceği robotlar üretiliyor. Yani Trump 3 yıl sonra ben başka bir ülkeye saldıracağım dediğinde orada çok daha az insan olacak asker olarak. Daha fazla robot olacak. Bir şey var. Lavender. 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 Ve diyor ki hani yapay zeka karar veriyor kimi vuracağına. Ne oldu arkadaşım? Etik ne oldu? Savaş etiği ne oldu? Zaten etik kalmadı da binlerce çocuğu öldürdüler. Ama şimdi bir insan hedef mi? Vatandaş mı? Şimdi buna yapay zeka mı karar verecek gerçekten? Biraz öyle sevgili Ceyda. Şimdi konu şöyle gelişiyor. Geçtiğimiz haftalarda bu Lavender uygulamasını geliştiren firmayla Beyaz Saray bir anlaşma imzaladı. Ve savaşsal süreçlerin tamamını yapay zeka olarak biz sizinle birlikte ilerleteceğiz der. Hatta onun patronu da Trump'ın seçimlerindeki en büyük yatırımcıları, kampanya yatırımcılarından bir tanesi. İşte. Diğer dünya devlerinde olduğu gibi. Tabii. Şimdi bu yazılım tamamen kurumsal bir yazılım. Tanıtımlarını izledim ben bu yazılımın. Kurumsal bir dille anlatıyor. Sanki benim şirketime ya da başka bir şirkete ürün satarmış gibi anlatıyor. Ama burada hedefi belirlediğinizde diyor, o hedefi en yakın ordunun yönlendirilmesini sağlıyor. En uygun silahları, en çok zayiat verilebilecek mühimmatın seçimi şeklinde bir seçenek var ve bunları siz bir mouse'un sağ kliğiyle gerçekleştiriyorsunuz. Oyun oynar gibi Aynen yani. öyle, oyun oynar gibi ve çok fazla sensör var ortalıkta. Her şeyden önce dronlar var. Amerikan ordusu büyük ihtimalle envanterini de açtı onlara. Envanter ve yapay zeka çok büyük bir ihtimalle konuşuyor. Artı uydu görüntüleri var. Şimdi bunların tamamıyla en çok zayiatın verilebileceği noktaları artık yapay zeka seçiyor. Evet. Şimdi büyük resimde şu var. Bir zamanlar hani böyle evler satıldı, köprüler satıldı, Evet. camiler satıldı ya Metaverse ortamında. O Metaverse balon oldu, uçtu. Şimdi o Evet. Metaverse nerede biliyor musun? Amerikan ordusunun envanterinde. Bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Bizde dünya kadar online oyun var. Evet. Bu online oyunlar kamerayla çalışıyor ve bir şeyleri avlamaya çalışıyorsun. Oyunun içerisinde canavarları avlamaya çalışıyorsun, yaratıkları toplamaya çalışıyorsun. Normalde uyduların dünya genelindeki kanunlar gereği askeri bölgeler, polis bölgeleri, riskli bölgeleri kesinlikle belirtmemesi gereken yerlere sen o karakterleri cep telefonuyla Bu koyup da Pokemon Go'yu Pokemon Go, evet söylüyorsun, orada değil bunu mi? adresliyorum ve bunun gibi çok fazla oyun var. Oradaki adres bilgileri, lokasyon bilgileri de alınıyor. Ve kendi dünyadaki Metaverse ortamında evreni yaratmak çok kolay. Tabii. Yarattık, şu anki evrenin bir klonu olduğunu varsayalım. Tabii. Bu tarz oyunlardan aldığımız ayrıntılarla da hiç kimsenin bilmediği, görmediği ayrıntıları yerleştirmiş olalım. Gözlük takılacak, silahlar uzaktan kontrol edilebiliyor olacak. Tüm yönlendirmeleri yapay zeka yapıyor olacak ve oturduğu yerden o Metaverse sanal evreninde giderken aslında gerçek dünyada ilerliyor olacak. Gerçek dünyada herhangi bir sensöre de ihtiyacın yok, kameraya da ihtiyacın Seni beni yok. vuracak yani aslında Aynen oturduğu öyle. yerden. Oturduğumuz yerden 3 yıl çok fazla bir zaman değil. 3 mü Umarım o ya? olmaz. 3 yıl içerisinde bir savaş çıkarsa bu teknoloji aktif olarak kullanılacak ki Beyaz Saray'ın yaptığı anlaşmadaki bu yazılım tek başına kullanılan bir yazılım değil. Bu yazılım birçok
farklı yere entegre olabilen bir yazılımdan bahsediyoruz. Çünkü milyarlarca dolar harcanmış Ar-Ge'sine bir yazılım sadece sağ klikle ateşin nereye edileceğini göstermeyecektir. Yani bundan eminiz. İşin en kötüsü şu, bilgiyle ilgili bu tür ya da gerçeklikle ilgili bu tür endişeleri duyduğunuz zaman kamusal akıl da çöküyor. Yani Yani ben şu anda bak yani tabiri caizse sütten kesilmiş vaziyetteyim. Yani şükür oğluma böyle oyunları Tabii. baştan beri oynatmıyorum ama sonuçta oynayan çok çocuk var ve çok çocuk şu var. anda şu harekete çok alışıklar. 2 tuşa basıyor o ölüyor, 3 tuşa basıyor o ölüyor. İleride de bununla birleştirebilir zekası. Yani ben bir canlıyı öldürüyorum demeyebilir çünkü beyin buna alıştı. Zaten şöyle yapıyor, yani gerçeklik algısını ortadan kaldırmak ve her şeyi bir oyun gibi göstermek. Bugün biz Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda da meme war politics, yani meme savaşları ortaya çıktı değil mi? Bowling oynarken bowling topunu attı ama birdenbire o savaşta bir bilgisayar oyununda ölen insanlar, ateş eden ve hayatını kaybeden insanlar saldırılara dönüştü. Bunların hepsi hem gerçeklik algısıyla ilgili olarak bir savaşın ciddiyetinin ne olduğunu, nereye zarar verdiğini, insanları öldürmenin ya da insanların evlerini yıkmanın, bir bomba attıktan sonra onun gerçek sonuçlarının ne olduğunun görselleri yerine bilgisayar oyunlarında Ona bizim alıştılar. hiç tanımadığımız, insan olduğunu görmediğimiz, çünkü orada karakterler var ve o Tabii. avatarlar var. Avatarlar üzerinden işte hedefin zaten birini öldürmek. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum, özellikle bir oyunun adını vermeyeyim reklama girmesin ama çok oynanan oyunlardan bir tanesinde Suriye'de iç savaş varken özellikle oradaki beyaz baretlilere kadar kimleri öldürdüğün, kimlerin hedef aldığın, zaten Suriye Savaşı'nda Rusya ile Amerika karşı karşıya geldiğinde ya da o bölgede mücadele ettiğinde, oradaki silahlı gruplarla o mücadele süreci devam ettiğinde aynısı oyunun içine oturtuldu ve insanlar orada Amerika Birleşik Devletleri'nin gösterdiği, yani oyunun menşei hangi ülke ise o bize düşmanı gösterdi ve o dönemde o oyunu oynayan çocuklar gerçekten bu algı ya da düşmanın kim olduğu ile ilgili bir veri var zihninde. Fikirleri var. Fikir var. Önemli olan şey şu, o fikir, o zihin orada oturuyor. Sonrasında yarın bir gün televizyonda ya da başka bir haberde, başka bir görselde onu gördüğü zaman o Tabii. düşman olarak bellediğini, onun kötü olduğunu bilerek büyüyor. Bu da işte toplumda bizim kodlarımız var. Tarihsel anlamda yaşadığımız olaylardan. Bunların hepsini canlı tutabilmek için temsillerle aslında biz, yani teknolojiyle gerçeğin yeniden üretildiği bir çağdayız ama artık gerçeğin üretilmesi gerçeği temsil etmiyor. İşin en kötüsü o. Maalesef. Ve bu hakikaten çok ciddi, hem gelecek nesiller için ciddi bir sorun, hem de savaşın sorumlusunun kim olduğunun belirlenmesi için çok ciddi bir sorun. Çünkü demin siz söylediniz, savaşlarda belli kurallar vardır. Yani sivil asker ayrımı yapılmak zorundadır. Mecbur. Aynı zamanda bir orantılılık olmak zorundadır ve sorumlusu belli olmalıdır. Evet. Siz veriler üzerinden yapay zekaya hedefleri belirtip sonrasında da orada bir katliam, bir savaş, bir saldırı düzenlediğiniz zaman savaşın sorumlusu ortadan kayboluyor. Tabii. Ve sorumlusu belli olmayan savaşlar, yani bu savaşları bitirmek de çok Ucu zor, açık. imkansız ve her yere yayılabilir. Evet. Dolayısıyla bu belki yine demin konuştuğumuz konuya gelecek. Bireysel olarak sorumluluklarımız var yapay zeka ile ilgili ama aynı zamanda devletlerin de sorumlulukları var. Çünkü artık savaşlar sadece sahada olmuyor. Yani zihinlerde de bir savaş var, bir algı savaşı var. Devletler de işte bunu koruyabilmek için, gelecek nesilleri koruyabilmek için, düzgün düşünme sistemini, etiği, savaşın etiğini koruyabilmek için mutlaka belirli kurallarla bunu hayata geçirmek zorundalar. Biz belki okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı belki ilkokuldan itibaren artık Kesinlikle. verilmeli. Üstümüze düşen çok şey var. Korkacağız. Gerçekten korkmamız gereken bir konu. Ceyda, Ve ben hatta öğreneceğiz. bununla ilgili bir film önereyim. Çok Söyle çok lütfen. eski bir film yalnız. Lütfen. Sanki bugüne hazırlamış gibi. Ender's Game, Ender'ın oyunu. Ender'ın oyunu. Evet, yani bir çocuğa oyun oynattıklarını söyleyerek bir yarışmanın içerisinde olduğunu zanneden çocuğa bir evrendeki, bu bir bilim kurgu filmi bu arada, bir evrendeki apayrı bir ırkı yok ettiriyorlar. Korkup durmayacağız, korkup geri çekilmeyeceğiz, öğreneceğiz ve doğruyu öğreteceğiz. Çünkü anne babalara burada çok iş düşüyor.
Gene dönüp dolaşıp dijital platformda çocukları korumak, nelere hakim olacağız, neleri bileceğiz, nerelerde sınırlar koyacağıza geliyor aslında mesele. Ürkütücü bir çağ bizi bekliyor. Çok işimiz var. Çok teşekkür ediyorum sizlere tüm bilgiler için. Gene Teşekkür korktuğumuz, teşekkür ederiz. ürktüğümüz ve bir sürü ev ödeviyle ayrıldığımız bir programın daha sonuna geliyoruz. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın. Her gördüğünüze de inanmayın.